Selamlar herkese. Çizimlerinizi şöyle bir idare eder seviyesinden alıp bakanın bir daha bakacağı, akılda kalıcı capcanlı karakterlere dönüştürmenin sırlarını konuşacağız bugün. Bu soruya evet dediğinizi duyar gibiyim. Çizersiniz ama bir türlü o istediğiniz canlılık olmaz ya. Merak etmeyin, bu yolda yalnız değilsiniz. Neredeyse her çizerin başlarda yaşadığı bir şey bu. Gelin bu sorunu nasıl aşarız birlikte bakalım. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Harika karakterler bir anda ilhamla ortaya çıkmaz. Onlar resmen inşa edilir. Tuğla tuğla, adım adım. İyi haber ne biliyor musunuz? Bu tamamen öğrenilebilir bir beceri. O zaman hadi bu inşaatın temellerine inelim. İşte her şeyin başladığı yere geldik. En önemli adım bu. Gördüğünüz o en karmaşık, en havalı karakterlerin bile aslında özünde yatan o basit yapı taşları var ya, işte şimdi onları, yani temel formları masaya yatırıyoruz. Burada çok güzel bir nokta var. Mesela bakın, daha çok 3 boyutlu hissi veren kutular ve silindirler kullanıyor. Daha organik, daha yumuşak oval formları tercih ediyor. O karmaşık insan vücudunu alıp bizim anlayabileceğimiz basit, yönetilebilir parçalara ayırıyorlar. Çöp adam yöntemi var ya, aslında süreci o kadar güzel özetliyor ki. Düşünün, önce ana kütleleri koyuyorsunuz. Yani kafa, göğüs ve kalça. Sonra bunları basit bir iskeletle, bildiğiniz çöp adam gibi birleştiriyorsunuz. Son adım ne? İşte o iskeletin etrafını silindirlerle, ovallerle doldurup karaktere o hacmi, o formu vermek. Her şey bu kadar basit bir adımla başlayabiliyor aslında. Bakın, temeliniz zayıfsa, üzerine dünyanın en havalı zırhını da çizseniz, en afili saç modelini de yapsanız o çizim ayakta durmaz. Biliyorum, kutu çizmek, silindir çizmek sıkıcı gelebilir ama inanın bana, ilerlemenizin asıl anahtarı tam olarak burada gizli. Tamam, temelleri anladık diyelim. Peki şimdi o korkutucu bembeyaz sayfayı nasıl dolduracağız? İşte size yaratıcılığın belki de en büyük sırlarından birini vereceğim. Hazır mısınız? Yaratıcılığınızı serbest bırakmanın yolu daha fazla özgürlükten geçmiyor. Tam tersi, kısıtlamalardan geçiyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın, her şeyi anlatıyor aslında. Kendinize havalı bir karakter çizeceğim dediğinizde beyniniz ne yapacağını bilemez, çünkü bu çok genel bir hedef. Ama fantastik, bilim kurgu, uzay macerası için bir karakter çizeceğim dediğiniz anda beyniniz hemen o kutunun içinde düşünmeye başlıyor. İşte o zaman o özgün, o hedefe yönelik fikirler akmaya başlıyor. Ve geldik benim en sevdiğim, en eğlenceli, en stressiz aşamaya, minik eskizler ya da bizim tabirimizle thumbnail'ler. Hani böyle hiç detaya girmeden sadece ana fikri yakalamak için yaptığınız o minik hızlı karalamalar var ya, işte onlar. Ve size bir sır vereyim mi? En parlak fikirler genellikle tam da bu özgür karalama anlarında ortaya çıkar. Yani rahat olun, ne çıktığını umursamayın. Mükemmel olmak zorunda değil. Çünkü şu anki amacınız harika bir şey çizmek değil. Amacınız denemek, oynamak, keşfetmek, o kadar. Peki bunu pratikte nasıl yapacaksınız? Çok basit. Kendinize küçük bir hedef koyun. Hızlıca 5, belki 10 tane farklı versiyon karalayın. Ama her biri farklı olsun. Birinde büyük yuvarlak şekiller kullanın, diğerinde keskin köşeler. Birinde koyu alanlara ağırlıklı olsun, diğerinde açık. Detayları bir sağa bir sola koyun. Buradaki kural şu: çeşitlilik, çeşitlilik, çeşitlilik. Amaç tek düzelikten kaçıp o en ilginç, en göz alıcı kombinasyonu bulmak. Şimdi bir karakteri iyi olmaktan çıkarıp gerçekten ikonik yapan o sihirli dokunuşa geliyoruz. Belki de en güçlü tasarım araçlarından birine, silüete. Silüet ne mi? En basit haliyle karakterinizin gölgesi. İçinde hiçbir detay yok, sadece simsiyah bir leke. Ve kural şu: eğer karakteriniz bu simsiyah leke halindeyken bile tanınıyorsa, o zaman doğru yoldasınız demektir. İşte bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Şu iki örneğe bir bakın. Soldaki ne? Bir leke. Ne olduğu, ne yaptığı, kim olduğu belli değil. Ama sağdakine bakın, anında bir duruşu, bir tavrı, bir kimliği var. İşte net bir silüet bunu yapar. İzleyicinin beynine bir çivi gibi çakılır ve karakterinizi asla unutturmaz. Bu prensibin gücünü en iyi nerede görüyoruz? Tabii ki ikonlarda. Mickey Mouse'u düşünün, 3 tane daire. Batman'i düşünün, o sivri kulaklar. Tıpkı Japon bayrağının sadeliği gibi bu karakterler de en temel formlarıyla bile tanınıyorlar. Şimdi kendinize sormanız gereken soru şu: benim karakterimin o unutulmaz 3 şekli ne olabilir? İşte bu sadeliği yakaladığınız an ikonik bir tasarımın kapısını aralamış olursunuz. Tamam, harika bir silüetimiz, harika bir tasarımımız var ama karakterimiz hala bir karton gibi duruyor. Onu nasıl canlandıracağız? Nasıl hareketli, nefes alıyor gibi göstereceğiz? İşte bu noktada akış ve form dediğimiz iki sihirli kavram devreye giriyor.
Bir çizimin o kaskatı duruş sorununu çözmenin en etkili silahı hareket çizgisidir. Yani tüm pozu öğetleyen tek bir akıcı çizgi. Genellikle bir S veya C harfi gibi olur. Karakterin başını, gövdesini, kollarını bu çizginin akışına göre yerleştirdiğinizde çiziminiz bir anda canlanır, dinamizm kazanır. O donukluk hissi anında yok olur. Size öyle bir metafor geliyor ki çizime bakış açınızı kökünden değiştirebilir. Hazır olun. Kendinizi bir çizer olarak düşünmeyi bırakın. Siz bir heykeltıraşsınız ve elinizdeki o kalem de kili şekillendirdiğiniz aletiniz. Hatta sanki kil püskürten bir makine gibi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani attığınız her çizgi sadece bir nesnenin dış hattını çizmek için değil, o çizgi formun etrafında dönmeli, ona hacim, ağırlık hissi katmalı. Her çizginizde o kile bir parça eklediğinizi veya ondan bir parça yonttuğunuzu hayal edin. Bu düşünce tarzını benimsediğiniz an çizimleriniz düz kağıt üzerinde olmaktan çıkıp 3 boyutlu bir derinlik kazanacak. Buraya kadar konuştuğumuz her şey çok değerli, hepsi altın kural ama şimdi söyleyeceğim o son ve en kritik parça olmadan bunların hepsi havada kalır. Sadece güzel bir teoriden ibaret olur. Bu ipuçlarının hiçbiri önemli değil eğer onları uygulamaya koymazsanız. Yani saatlerce bu tür içerikleri izlemek, notlar almak bunlar harika. Ama kalemi elinize alıp o kağıda bir şeyler çizmediğiniz sürece tek bir adım bile ilerleyemezsiniz. O zaman size çok basit, çok uygulanabilir bir meydan okuma. Ayları, yılları unutun, sadece 10 gün. Ve işin en iyi tarafı ne biliyor musunuz? Saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Her gün sadece 15 dakika ayırmanız yeterli. Bu küçücük ama tutarlı çabanın yaratacağı farka kendiniz bile inanamayacaksınız. Evet, artık top sizde. Bütün bu öğrendiklerinizi hayata geçirmek için daha iyi bir an yok. O 10 günlük serüveniniz şu anda başladı. Peki, ilk çizeceğiniz şey ne olacak?